Merhaba yazılım ile RStudio kullanarak verilerimizi görselleştirme dersimize tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım, şimdi aslında ben artık söylediğim gibi yorumlardan gelen isteklere göre videolar çekiyorum. Hemen buraya yorumu ben ekliyorum. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Bir tane arkadaşımız bar grafik için özel bir istekte bulunmuş. Hemen o isteği çözecek videoyu sizin için oluşturmak istedim. Kodları daha önceden yazdım. Bar grafik alıyoruz. Zaten yorumda da gördünüz ne istediğini arkadaşımızın. Çok da güzel bir şey. Buradan kendisine teşekkür ederim. Çünkü önemli bir şey. Genetik araştırmalarda bar grafiği yüzdelik ayrımlar, renk ayrımlarıyla kullanılıyor. Her şey aynı. Tüm bar kodları, bar grafik yani sütun grafik, histogram dediğimiz kodlar aynı. Ben oradan zaten alıp buraya yapıştırdım. Bir daha tek tek yazıp zamanınızı almak istemiyorum. Sadece burada değişecek olan şeyimiz verimiz. Örnek veriyorum. Bakın bar abone isteği diye ben buraya kaydettim. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim bir tane genimiz var. Tamam mı? Bu genimiz A geni, B geni yani farklı 5 tane genimiz var. Bu genimizin pozitif olarak ekspresyonu ve negatif olarak ekspresyonu olabilir. Mesela örnek veriyorum. Bir tane hücre topluluğu düşünün. 10 tane hücremiz var. Bu 10 hücrenin 7'sinde negatif sonuçlanıyor. Mesela A geni. Üçünde ise pozitif sonuçlanıyor. Yani gen ifadesi yani gen orada var. Genin orada ekspresyonu var. Gen orada görev alıyor diyebiliriz. Bunu yüzdelik olarak eğer verileriniz elinizde hem 100'e ya da istiyorsanız 10'a tamamlayabilirsiniz. 70'e 30 yaparsınız. 50'ye 50 yaparsınız. 100 olur. Bunda da otomatikman yüzdelik olarak da vermiş olursunuz. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Genlerimiz ve genlerimizin bir hücre topluluğunda ifadesi var. Pozitif ifadesi yok. Negatif olarak adlandırdım. Peki biz bunları nasıl görselleştirebiliriz konusuna geldiğimizde orada da işte bu kod geliyor. Yine aynı kütüphaneleri kullanıyorum. Diğer bar grafikten hatırlamıyorsanız ben bakın ya şuraya ya şuraya linki hemen koyayım. Hemen şimdi burada çıkacaktır. Oraya tıklayıp bar grafik videolarımızı izleyebilirsiniz. Benim zaten veri dosyamın ismini hemen şurada files kısmına tıklarsam bakın files kısmında bar abone isteği olarak göreceksinizdir. Çalıştırıyorum. Bildiğiniz gibi pivot longer özelliği kullanıyorum. Ama ne yapıyordum? Hangi genleri, hangi kolonları ben gruplandıracaksam sadece onları yazıyordum. Doğru mudur? Neden geni kullanmıyorum? Çünkü genler zaten hepsine spesifik olduğu için gidip bir gruba değil onları tek tek yazsın diye ben buraya pozitif ve negatifi seçiyorum. Names olarak mesela bu pozitif ve negatif benim için nedir? Bir türdür diyorum. Yani tür altında bunları toplayacak. Değerlerim ise bakın benim buradaki ekspresyonlarım olacak. Yani 3, 7, 5, 5 bunlar da benim ekspresyonlarım. Yüzdelik olarak düşünelim ve çalıştırıyorum. Bakın data 1'e geldiğim zaman genlerim A geni 2 tane olacak. Pozitif %3, negatifi %7. Bu şekilde ne oluyor? Biz bunu yüzdelik olarak hesaplayabiliyoruz. Aynı zamanda hemen gelip ondan sonra ggplot'ımı alacağım. Şimdi burada ggplot alırken şuna dikkat edin. Şuraların hepsini biliyorsunuz. Hepsini ben zaten şurada kartlarda da koydum. Bar grafikte anlattım. Burada bizim sadece yapmamız gereken dostlarım küçük bir kelime oluyor. Buraya names yazdığımızı genelde x verisi olarak gösteriyorduk ve ondan sonra geliyorduk buradan x eksenimiz bizim gen ya geliyorduk x ekseninin fiil olarak da yani rengini dolduracak parametre olarak veriyorduk. Ama burada bizim rengi doldurmak istediğimiz hani ayrım yapacağız ya bir bar düşünün onun içerisinin renginin yarısı oradaki yazma %50 %30'u kırmızı %30'u mavi olacak. Mesela burada dark red ile green demişim. Pozitif için yeşil yapacağız koyu yeşil negatif için kırmızı olacak. Bunlar neye? Bu renk dağılımları yüzdelik olarak yapacağız. Bu yüzden biz barların rengini kind'a göre. Kind neydi? Bakın dikkat edin. Pozitif ve negatife göre renklendiriyoruz. Ama y eksenime göre de renk alacaklar için yüzdeliklerimi de buradan alacağım. Y ekseninden. Diyelim buradan bir kelime oyunu yapıyoruz. Diğer her şey dediğim gibi biliyorsunuz. Burada ama limite dikkat edin. Şimdi normalde bunlar yan yana çıkıyordu ya. Üst üste koyacağımız için ikisinin toplamı uzunluğunda limit vermeniz lazım. Buna dikkat edin. Bakın çalıştırıyorum hemen. Bakın ne geldi. Umarım arkadaşımızın yorumlarda sormak istediği de budur. Yanlış anlamamışımızdır. Bakın şimdi normalde bunu negatif ve pozitif olarak A'nın burada iki tane çizgi olur. Biri yeşil, biri kırmızı. Farklı y ekseni değer alırlar. Negatif ve pozitifi gösterir. Ama biz bu şekilde yaparak bunları üst üste koyarak bir bar grafiğin yüzdeliklerine göre renklerini değiştirebiliyoruz. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Normalde şurası neydi dostlarım? Hatırlayan var mı? Hatırlayanlar zaten yoruma yazmıştır. Bakın burada tek değişiklik yaptığımız önceki videomuzda koydum. Hemen izleyebilirsiniz dediğim gibi. Önceki videomuzdan farklı olarak stack fonksiyonunu yani stack parametresini vererek bunların üst üste gelmesini sağladık. Burada yoruma vereceğim cevap bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sizin de istemiş olduğunuz plotlar varsa ya hocam şunu şu şekilde yapmak istiyorum. Hangi plot alabilirim ya da şu plot'ı istiyorum. Bu plot'ın da bir videosunu çeker misiniz?
diye yorumdaki arkadaşımız gibi belirtin. Sizin için de özel bir video çekerim bu şekilde. Umarım yoruma cevap verebilmişimdir. Umarım yardımcı olmuştur diyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Eğer buraya yüzdelikleri de yazdırmak istiyorsanız sonuna kadar izleyenlere bir hediye olsun. Geometry kullanarak da zaten yazdım. Yüzdelikleri gelip hemen şuradaki barların üzerine de yazdırabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.